Kanalımıza ve mutfağımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda tam bir lezzet şöleni var. Hani şu kütür kütür yediğimiz hamburgerlerin, pizzaların yanında bayıldığımız o meşhur jalapeno biber turşusunu tam ölçüsüyle ve annemin yıllardır değişmeyen özel püf noktalarıyla yapıyoruz. Elimizde 1,5 kilo kadar şahane jalapeno biberimiz var. Annem hepsini mis gibi yıkadı. Tepsiye hazırladı. Bakın şöyle renk renk yemyeşil olanları da var. Hafif kırmızılaşmış, lezzeti tavan yapmış olanları da. Videomuzda tüm ayrıntıları, püf noktalarını tek tek paylaştım. Şimdiden kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Öncelikle annem yeşil jalapeno biberlerimizi ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde halka halka doğramaya başlıyor. Jalapeno biberin en güzel yanı o etli yapısı ve kendine has acısı. Doğrarken bile mis gibi kokusu tüm mutfağımızı sardı. Bu arada mutfağımızdan da şöyle sıcak tatlı kareler ekledim sizler için. Biz turşu yaparken ailece mutfakta olmaya bayılıyoruz annemle ikimiz. Doğrama işlemi bittikten sonra biberlerimizin türlerine ve boyutlarına göre ayırıyoruz. Burada küçük bir püf noktası var. Bazı sarı ve kırmızı bütün biberlerimize bıçakla minik çizikler atıyoruz. Biberleri delmemizin sebebi hazırlayacağımız o lezzetli turşu suyunun ve sirkenin biberin tam içine işlemesi. Böylece her ısırıkta o kütür kütür lezzeti alacağız. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Videomuzu beğenen elleriniz para görsün inşallah. Biberlerimizin tamamını doğrandı. Aysel Sultan'ın ellerine sağlık. Şimdi doldurma aşamasına geçtik. Annem yeşil halka doğranmış biberlerimizi yarım litrelik cam kavanozlara bir huni yardımıyla pratik bir şekilde dolduruyor. Huni kullanmak gerçekten işi çok kolaylaştırıyor. Biberler etrafa saçılmadan muntazam bir şekilde doluyor. Geldik turşumuzun lezzetine lezzet katacak ve asla erimemesini sağlayacak en önemli kısma. Annem önceden ayıkladığı taze sarımsaklardan her bir cam kavanoza 2-3 adet bırakıyor. Sarımsak hem harika bir aroma veriyor hem de doğal bir koruyucu. Bu arada söylemek isterim ki biz turşularımızda kesinlikle cam kavanoz tercih ediyoruz. Hem sağlık açısından hem de turşunun lezzetini ve tazeliğini uzun süre koruması için cam kavanoz kullanmak şart. Hem de bu şekilde daha az yer kaplıyor. Şimdi dikkat, ölçülere çok iyi odaklanalım. 1 litrelik büyük kavanozlarımıza 1 yemek kaşığı turşuluk iri kaya tuzu ekliyoruz. Yarım litrelik kavanozlarımıza ise yarım yemek kaşığı iri kaya tuzu kullanıyoruz. Aman dikkat, kesinlikle sofralık ince tuz kullanmayın. Sofralık tuz turşuyu kısa sürede eritir ve yumuşatır. Mutlaka iri kaya tuzu olmalı. Turşuluk iri kaya tuzu tercih ediyor annem. Hiç bozulma yapmıyor bu şekilde. Tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum sizlere. Çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Ardından her bir kavanoza bir tatlı kaşığı limon tuzu ekliyoruz. Limon tuzu turşunun asla erimemesini sağlıyor. O hafif ekşimtırak nefis lezzeti veriyor ve turşunuza pırıl pırıl bir parlaklık kazandırıyor. Böyle yani ışıl ışıl parlıyor. Turşularınız çok güzel oluyor. Bizim hiç turşularımız erimez, bozulmaz. Annem sevgisini katarak hazırladığı için sanırım o yüzden çok lezzetli oluyor. Bütün annelerimizin ellerine sağlık, ellerinden öperim. Sonrasında tuzlardan sonra annem her bir kavanoza bir yemek kaşığı toz şeker ilave ediyor. Turşuya şeker konur mu demeyin. Şeker sebzelerin o sert burukluğunu alır, lezzetleri dengeler. Annem yaptığı her turşuya mutlaka şeker ekler. Sırrı buradadır. Böyle sirkenin boğazını yakan böyle asidini alır, yani dengeliyor. Sıra geldi sirkemize. Biz bu tarifte kaliteli bir üzüm sirkesi kullandık. Yarım litrelik kavanozlara bir Türk kahvesi fincanı üzüm sirkesi döküyoruz. 1 litrelik büyük kavanozlara ise bir tık daha fazla olacak şekilde sirke miktarlarını ayarlıyoruz. Bu arada kavanozlarımızı hiç hava almayacak şekilde, yani boşluk kalmayacak şekilde doldurmaya özen gösterelim. Çok fazla bastırmayalım ama boşlukta kalmasın. Bunlar gerçekten önemli püf noktaları, çünkü kararma yapabilir, çürüme yapabilir. Yani tüm püf noktalarıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum.
Umarım beğeniyorsunuzdur. Sizler turşuları nasıl kuruyorsunuz? Bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. Kavanozlarda kalan boşluğu ise hazır içme suyu ile tamamlıyoruz. Burası çok ama çok kritik bir detay. Kesinlikle çeşme suyu yani musluk suyu kullanmayın. Çeşme suyundaki kireç ve klor turşuyu eritir. Sağlıklı ve uzun ömürlü bir turşu için mutlaka hazır su tercih edin. Yani bizler hep hazır su tercih ediyoruz. Sularımız kireçli olduğu için erime yapmıyor. Bütün kışlık hazırlıklarımızda da hazır su kullanıyoruz. Sizlere de tavsiye ederiz. Aysel Sultanım içine sevgisini katarak hazırlıyor. O yüzden pek güzel oluveriyor maşallah. Turşuların bozulmaması için kavanozların sıkıca kapatılması çok önemli. Tüm malzemelerimizi ekledikten sonra kavanozlarımızın kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer kural sıfır, hiç kullanılmamış yeni kapak kullanmak. Böylece hava almasını tamamen engelliyoruz. Turşunuzda açtığınızda mutlaka sıkı sıkı kapatın ki hava almasın. Hava alan turşular bozulabilir. Şimdi bu güzel kavanozları serin, doğrudan güneş görmeyen kilerimize kaldıracağız. Bu yöntemle yapılan jalapeno turşusu serin ortamda 1 yıl hatta 2 yıl boyunca ilk günkü tazeliğini koruyor. Kütür kütür kalabiliyor. Anneciğimin ellerine sağlık. Gerçekten rengiyle, sunumuyla harika bir kışlık hazırlık oldu. Sizler de bu püf noktalarıyla evinizde çıtır çıtır jalapeno turşuları yapabilirsiniz. Tarifimizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bizler için bu çok kıymetli. Yani yorumlara küçük de olsa bir emoji bıraksanız bile çok ama çok teşekkür ederiz. Bırakmasanız da öyle ama bırakmak gerçekten çok fark ediyor. Bu arada her gün canlı yayın açmaya çalışıyoruz. Umarım katılırsınız. Aysel Sultanımın tariflerini canlı canlı izlemek isterseniz mutlaka katılın derim. Ayrıca mutfağımızdan kareleri de videonun sonuna daha çok ekledim. Yani bazı takipçilerimiz çok beğeniyorlar düzenimizi. Bu kesinlikle bir gösteriş değildir. Sadece sizlerle bir aile olduğumuz için belki bizlerin mutfağını, ortamını merak ediyorsunuzdur diye düşünerekten paylaşmak istedik. Yani temiz miyiz, pis miyiz diyerekten iyi niyetli bir şekilde umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Bu arada sağlık durumunuz iyidir umarım. Yani videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu arada annem elinden geldiğince yazın kışlık hazırlıklar yapıyor ve kışın tüketiyoruz. Biz hiç dışarıdan yemek söylemiyoruz, dışarıdan yemek almıyoruz. Yani o yüzden tüm yaz boyunca kış hazırlığı yapıyoruz. Tüm kış boyunca da yaz hazırlığı yapıyoruz. Dolabımıza, derin dondurucumuza. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca oynatma listesi de var. Aysel'in Yemekleri YouTube kanalına girerseniz kışlık hazırlıklar oynatma listesi var. Ona da göz atarsanız seviniriz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.